Merhabalar Ev Lezzetleri YouTube kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son derece kolay, tel tel ayrılan mayasız bir katmer tarifi paylaşacağım. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yapıp buzlukta da saklayabilirsiniz. Elinizin altında hazır hamur işi olur, hazır kahvaltılık olur. Çok güzel oluyor. Tarifim için öncelikle geniş bir kabın içine 9 su bardağı un ilave ettim. 200 ml su bardaklarıyla tam 9 su bardağı. 2 tatlı kaşığı tuzu unumun içine karıştırıyorum. Ortasında küçük bir çukur açtım. Oraya bir tane L boy yumurta koyuyorum. Yumurta lezzet katıyor. Mayasız bir hamur olduğu için. Ve yanıma almış olduğum oda sıcaklığındaki suyumdan da bir parça ilave ediyorum. Hamurumu güzelce yoğurmaya başlıyorum. Biraz yoğurduktan sonra tezgahıma şöyle küçük bir tutam bir yemek kaşığı kadar un serptim. Direkt hamur yapışmasın diye. Hamuru kabından ayırıp tezgahımda da iyi bir şekilde yoğuracağım. Hamurunuz ne kadar pürüzsüz olursa, iyi yoğrulursa o kadar güzel olur. Bildiğimiz mayalı hamurların aksine biraz daha katı kıvamlı bir hamur. Elinize yapışmayacak kadar katı olması yeterli. Çok da sert yapmayın. Hamurum şu an hazır. Hemen yoğurduğum kaba tekrar alıyorum. Üzerine kapatıp bir 15-20 dakika dinlendireceğim. Hamurumu 15 dakika kadar dinlendirdim. Tezgahıma küçük bir tutam un serpiyorum. Şöyle hamuru güzelce bir elimde havasını alıp düzeltiyorum. Kaymak gibi çok güzel bir hamur olmuş. Dinlendiği zaman kendini bırakıyor. Mutlaka dinlendirmeyi ihmal etmeyin. Şöyle büyük büyük bezeler alacağım. Şu an göz kararı alıyorum ama gramajlarını da size söyleyeceğim birazdan tartıp. Ortalama 170-180 gram geliyor bütün yumaklarım ve 9 tane beze ayırdım. Hepsini şimdi şöyle yuvarlayıp kenara alıyorum. Aslında bezelerin büyüklüğü tamamen size kalmış. Dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. İsterseniz daha küçük katmerler hazırlarsınız. İsterseniz de benim yapacağım gibi orta büyüklükte katmerler olur. Tezgahıma şöyle az miktar un serpiyorum. İlk yuvarladığım hamurdan başlayarak hamurlarımı şöyle önce elimle bir yassılayacağım. Ve daha sonra merdane yardımıyla açabildiğim kadar açıyorum. ...150 gram tereyağını güzelce ocakta erittim ve iyice soğuttum. Tamamen oda sıcaklığına geldi. Tereyağımdan bol miktarda hamurumun üzerine fırça yardımıyla sürüyorum. Hamuru 4 parmak genişliğinde ortalama şeritlere ayırıyorum. Şöyle ortalama 4 parmaklık olması yeterli. 3-4 dal taze soğanı incecik kıydım. Ben üzerine birazcık taze soğan serpiyorum. Taze soğanlı olarak yapacağım. Çok yakışıyor. Ama dilerseniz peynirli yapabilirsiniz, sade yapabilirsiniz. Çikolatalı bile olur. Her şeye elverişli güzel bir hamur. Ben şimdi birazını taze soğanlı ve birazını da sade olarak yapacağım. İlk hamurumdan başlayarak şöyle güzelce çok sıkmadan rulo yapıyorum. İlk rulomu yaptıktan sonra ikinci ruloyu diğer baştan olarak yapıyorum. Böylece bu yamuk kısımlar tamamen iç kısımda kalacak. Daha sonra üzerine diğer şeritleri de yine rulo yaparak sarıyorum.
Tek dikkat etmeniz gereken çok fazla sıkmamanız. Çünkü tekrar bir açma işleminden geçecek. Tekrar açarken işiniz zorlaşmasın. Hamur kendini rahatça yayabilsin. Şöyle kenar kısımları hafifçe içe doğru topluyorum. Ve uç kısımları mümkün olduğunca birleştirip kapatıyorum. Bu kısmı da aynı şekilde yapıyorum. Hafifçe elimin üzerinden bastırdım. Şöyle genişçe bir tabağa birazcık un serptim, hazırladım. Diğer 2 taneyi de ben açmıştım o şekilde orada yanına koyuyorum bunu da. Bu da taze soğanlı, bu sade. Yine taze soğanlı. Karışık olarak hepsini yapmaya devam edeceğim. Aralarda tezgahınızı ve elinizde temizlemeyi şöyle kuru bir havlu kağıtla unutmayın. Yoksa hamurunuz yapışır, işiniz zorlaşır. Son yumağımı da yapıyorum. Yağım da tam başa baş geldi. Hatta 5-10 gram fazlasını bile alırmış. 150 gram tereyağı tam geliyor yani. Bütün yumaklarımın şekillendirme işlemi bitti. Üzerini kapatacağım ve buzdolabına alıp bir yarım saat kadar sadece dinlenmesini sağlayacağım. Hamurları buzdolabında 30 dakika dinlendirdim. 15 dakika difrizde de bekletebilirsiniz buzluk kısmında. O şekilde işinizi hızlandırabilirsiniz. Şöyle biraz katılaşması yeterli. Çok fazla sert olmasına müsaade etmeyin. Tezgahıma yine şöyle çok hafif un serpeceğim. Ve yapmış olduğum her bir bezeyi burada pasta tabağı büyüklüğüne getirip tavama alıp pişireceğim. Tavayı da açtım. Bir taraftan ısınıyor. Hem pişirip hem açacağım. Bir taraftan pişirip bir taraftan açacağım. İşimizin kolay olması için merdanemizi şöyle bir parça unlayabiliriz. Direkt hamura serpmenize gerek yok. İlk hamurum hazır. Şimdi hemen ısınan tavama götürüyorum bunu. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde yapıp aynı şekilde pişirmeye devam edeceğim. İyice ısıttığım tavaya hamurumu alıyorum öncelikle. Hiç yağ koymadım tavaya. Şimdi bu kısmını birazcık pişiriyoruz. Pişirirken tavada hamuru şöyle biraz gezdirin. Her tarafı ısı eşit alsın. Çok kısık ateşte pişirmiyoruz. İyi ısınmış tavada orta ateşte pişirelim. Üstü bu şekilde kabarmaya başladığında alt kısımda iyice tıkırlaşmış demektir. Şöyle bir çeviriyorum. Çevirdiğim kısma sıvı yağ sürüyorum fırça yardımıyla. İnce bir katman. Alt kısmı da birazcık piştikten sonra tekrar çeviriyorum. Hem yağı pişiriyorum hem de iyice kızarmasını sağlıyorum. Bu üst kısmı da ince bir katman sıvı yağ sürüyorum yine. Hamurunuz yer yer kabarıyorsa iç kısma sıcaklık ulaşmış, iç kısmı da pişiyor demektir. Hiç endişe etmeyin, gayet güzel çekiyor içini. Çevire çevire şöyle son kızartmalarını da yapayım. Pişmeyen yerlerini böyle biraz bastırın. İyice onlar da ateşi görüp kızarsın. Pişme işlemi tamamlandığında şöyle havlu kağıt sermiş olduğum genişçe bir tabağın üzerine bütün katmerlerimi tek tek alıyorum. Tavanızın ısısı yükselir zamanla. Zaman zaman kontrol sizde olsun. Tavanızın altını kısarak ısıyı dengeleyin. Sürekli çok yüksek ateşte kalırsa tava çok ısındığı için hamurunuz birden yanar. Şimdi hepsini ben aynı şekilde pişireceğim. Bir taraftan açacağım. Bir taraftan pişireceğim ve servis kısmında sizlerle tekrar beraber olacağız. Katmerlerin hepsini pişirdim. Hepsi mis gibi oldu. Servise hazır. Birazcık 5 dakikada dinlendirdim. İlk sıcağı çıktı. Bakın böyle yumuşacık. Nefis bir yapısı oluştu. Lezzeti baklava hamurunu andırıyor. Gerçekten çok lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.
Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiler diliyorum.